Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu mini yelpaze runner'ın takımı olan yastık kılıfını yapıyoruz. Yastık kılıfı yıkanabilir. Bu şekilde istediğiniz zaman çıkarıp yıkayıp tekrar yerine takabilirsiniz. Modelin yapılışı çok kolay. Gün içinde rahatlıkla yapabileceğiniz model. Yastığımın ölçüsü 45'e 45 santim. Bunu da istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Modele başlamadan şunu belirtmek istiyorum. Bu model ütü isteyen bir model. Bu modele başlayacaklar ütülenebilir ipleri tercih etmesi gerekiyor. Örneğin kendini gösterebilmesi için bu şekilde ütülenmesi gerekiyor. O yüzden ütülenebilir ipleri tercih etmeniz gerekiyor. Bu modele yaklaşık ne kadar ip gittiğini video sonunda bahsettim. Atlamadan izlersek video sonunda da bu detaylara ulaşmış olabilirsiniz. Sizlerden ricam videoları atlamadan izleyerek bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Modeli isterseniz uzun, isterseniz de tam yastık olarak yapabilirsiniz. Runner'la çok güzel takım oldu. Runner tarifini daha önce paylaşmıştım. O videoya bakarak onu da izleyebilirsiniz. Şimdi modelin yapılışına geçebiliriz. Bu şekilde ip kullandım. Bu 2 mm koton polyester karışık makrome ipi. %46 koton, %40 polyester, %14'te rayon varmış içinde. 250 metrede 250 gram ip varmış. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bunları Amerika'da Hobby Lobby mağazasından alıyorum. Bu makrome ipi kullanırken ipin arkasında 2 ile 4 numara arasında tığ önerisi varmış. Ben 4 mm tığ kullandım. Sizler de kullandığınız iplerin arkasında tığ önerisine bakarak oradaki numarayı tercih edebilirsiniz. Yastığım 45'e 45 santim. Bunu istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Şimdi modele zincir çekerek başlıyorum. Bu şekilde zincir çekerek başlıyorum. Bu şekilde yastığın genişleyince zincir çekiyoruz. Şimdi videoyu burada durdurarak kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Hala bir like atmadıysanız bir like atabilirsiniz. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Bu şekilde yastığımın boyunca bir de biraz ekstra zincir çekeceğim. Sabit bir zincir sayısıyla başlamayacağım. Çünkü örnek nerede tam denk gelecek onu şu anda gözümde kestiremedim. O yüzden ekstra zincir çekip yastığa en yakın örnek nerede bitiyorsa oraya kadar yapacağım. Örnekteki her yelpaze için 7 zincir gerekli. Sonra fazlalığı sökebiliriz. Yastığa en yakın yerde bitireceğim. İkinci zincirin içinde bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. 1 2 3 4. zincirin içinde bir sık iğne. Yani arada 3 zincir bırakıyoruz. 5 zincir. Arada 3 zincir bırakıyorum. 4. zincirin içinde bir sık iğne yapıyorum. 7 zincirde 2 tane bu şekilde halka oluyor. Her yelpaze modeli için bu şekilde 2 tane boşluk gerekli. 5 zincir. 4. zincirin içinde bir sık iğne. 5 zincir. Arada 3 zincir bırakıyorum. 4. zincirin içinde bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yastığım boyunca yapacağım. Tuttuğum zaman bakın bu şekilde kenarda tuttuğum zaman her yelpaze örneği için 2 adet bu şekilde halka gerekiyor. Sıra sonuna kadar yapacağım. Çiftli olarak bitmesi gerekiyor. Yastığın sonunda çiftli olarak en yakın nerede bitiyorsa orada bitireceğim. Şimdi yastığım boyunca yapıyorum. Bu şekilde yastığımı ölçüyorum. Hafif biraz küçük olacak. Aynı iki taraftan da bu şekilde hafif küçük olacak şekilde yapıyoruz. Bu şekilde gerdirerek takınca yastığın üzerine tam denk gelecek. Bu halkaların çiftli bitmesi gerekiyor. Ben toplamda 16 tane halka yaptım. Bunun yastıktan biraz küçük olması gerekiyor. Çünkü ütüleyince yastığa takınca tam denk geliyor. Eğer bunu tam yastığın ölçüsünde yaparsak ütüledikten sonra biraz büyük oluyor. Tam bir halka gelecek şekilde kenarlarda boşluk bırakarak yaptım. Siz de bu şekilde zincir çekerek halkalarınızı oluşturursanız daha verimli sonuç almış olursunuz. O yüzden sabit bir zincir sayısı söylemedim. Bu şekilde yapıyoruz. Ondan sonra diğer tarafa geçiyoruz. Şimdi yarısını yapmış oluyoruz. Şimdi diğer yarısına başlayacağız.
5 zincir. Bu yaptığımız sık iğnenin orada aynı yere batarak bir sık iğne, 5 zincir. Diğer tarafta her battığımız yerlere batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bakın diğer sırada battığımız yerlere batarak aynı yerlere batıyoruz. 5 zincir. Sık iğnenin aynı yere batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar, buraya kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada son halkamı yapacağım. Hem sırayı birleştirmem gerekiyor hem de ortadan başlamam gerekiyor. Onun için 3 zincir yapıyorum. Tığımı bir seferde doluyorum. Bu aynı battığım sık iğnenin oraya batarak bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde hem halkamızı birleştiriyoruz hem de yeni sıraya başlamış oluyoruz. Şimdi tam bu kenara yelpaze yapmaya başlayacağım. Bunu zincir yerine sayıyoruz. Bunu ilk trabzan olarak saymıyoruz. Şimdi bu sık iğnenin olduğu yere toplamda 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 sonuncu trabzanını da yapıyorum ve 5. Sıradaki boşluğa halkanın içinde ortada bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bir yelpaze, bir böyle zincirli boşluk yapacağız. 5 zincir. Sıradaki boşluğun içinde bir sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar bir yelpaze yapıyorum. Burada sık iğnenin üzerine yapacağım. Hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Bakın boşlukta battığım sıradaki sık iğnenin tepesine batarak 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar hiç zincir çekmeden bakın sıradaki boşluğun içinde bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bir zincirli boşluk yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğun içinde bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir boşluk, bir yelpaze, bir boşluk, bir yelpaze yapıyoruz. Şimdi hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Sık iğnenin tepesinde 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sıradaki boşluğun içinde bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğun içinde bir sık iğne. Gördüğünüz gibi çok kolay. Bir boşluk, bir yelpaze yaparak aynı bu şekilde sıra sonuna kadar, buraya kadar yapıyoruz. Sonra bu kenara da yelpaze yapacağız. Buraya kadar yapalım. Şimdi yelpazemi yaptıktan sonra bir boşluğumu da yapıyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Çiftli bitmesi bu yüzden önemli. Tam bu şekilde denk gelmesi için bu alt sırada çiftli bitmesi gerekiyordu. Şimdi aynı başlangıçta yaptığımız gibi kenara yelpaze yapacağım. Hiç zincir çekmeden bakın burada battığım sık iğnenin oraya batarak 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Bakın diğer taraftaki yaptığım sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yelpaze kenarda olmuş oluyor. 5 zincir. Sıradaki boşlukta bir sık iğne. Şimdi burada da diğer tarafta
Yelpaze yaptığımız yerlere yelpaze, ara zincir denk gelen yerlere de zincir olacak. Hiç zincir çekmeden bakın sık iğnenin tepesine 5 trabzan, 1 2 3 4 ve 5. Sıradaki boşlukta bir sık iğne, 5 zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne. Diğer tarafı da aynı burada yaptığımız gibi bir boşluk, bir yelpaze, aynı yerlere denk gelecek şekilde sıra sonuna kadar, buraya kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada başlamıştık. Şimdi hem sıramı birleştirmem gerekiyor hem de ortadan başlamam gerekiyor. 3 zincir, tığıma bir sefer doluyorum. Burada zincir yerine çektiğimiz trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Hem sıramı birleştiriyorum hem de yeni sıraya ortadan başlıyorum. 5 zincir. Bu sırada hep zincir yapacağız. 1 2 3 3. trabzanın tepesine batarak bir sık iğne, 5 zincir. Buradaki yaptığımız boşluğa ortada bir sık iğne yaparak birleştiriyoruz. 5 zincir, yelpazenin tepesine 3. trabzanın tepesine bir sık iğne, 5 zincir, boşlukta ortada bir sık iğne, 5 zincir, yelpazenin 3. trabzanın tepesinde bir sık iğne, 5 zincir, boşlukta ortada bir sık iğne. Bu sırada bu şekilde hep zincir yapıyoruz. Kenara kadar yapalım, sonra dönüş yapacağız. Buraya kadar geldim. Buraya gelmişken bu zinciri sökmesini de göstereyim. Taban kısmında göstermeyi unuttum. Bakın zinciri bu şekilde söküyorum. Şu arada çapraz giden ipi alıyorum. Ondan sonra kendisi sökülüyor. Bu battığım yere kadar söküyorum. Sonra ipimi orada sıkılaştırıyorum. Sonra bunu arkada saklıyoruz. Bu şekilde fazla zincirleri sökebilirsiniz. Şimdi kenarda aynı diğer tarafta yaptığımız gibi 5 zincir, yelpazenin 3. trabzanın tepesinde bir sık iğne, 5 zincir, sıramı dönüyorum. Diğer taraftaki boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Diğer kenara da başlamış oluyorum. 5 zincir, yelpazenin tepesinde 3. trabzanın tepesinde bir sık iğne yapıyorum. Bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burası boşluk olan yer, tam ortadan başlamıştık. Şimdi burada birleştireceğim. Bu sırada diğer sıralarda yaptığım gibi birleştirmeyeceğim. 5 zincir. Bu trabzanın tepesine, yani zincir saydığımız trabzanın tepesine batarak burada iz sürme yaparak sıramı birleştiriyorum. Bu şekilde yapmamın sebebi, bu ortadan başlamam gerekiyor. Aynı buradaki gibi yelpazeye başlamam gerekiyor. Benim bu zincirin ortasından başlamam gerekiyor. Aynı diğer sıralarda birleştirdiğim gibi buradan da başlayabilirdim. Ama kenar sürekli bu şekilde kayacak. Bu birleşim noktası ortaya doğru gelecek. Ben hep aynı yerde başlayıp aynı yerde bitmek istediğim için şimdi buraya doğru iz sürme yapacağım. Sırasıyla iz sürme yapıyorum zincirlerin içinde bu şekilde. 3. zincirin içine kadar geliyorum. 3. zincirin orada da bir sık iğne yaparak başlıyorum.
Şimdi hiç zincir çekmeden bu sık iğnenin tepesine aynı burada yaptığımız gibi 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sıradaki boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sırada da boşluk olan yere boşluk, yelpaze olan yere yelpaze, hepsi üst üste denk gelecek. 5 zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne. Şimdi burada yelpaze yapmaya başlıyorum. 5 trabzan, 5, sıradaki boşlukta bir sık iğne, 5 zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Boşluğun üzerine boşluk, yelpazenin üzerine yelpaze yapıyoruz. Bir sefer daha yelpaze göstereyim. Hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Buradaki sık iğnenin üzerine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sıradaki boşlukta bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Kenara kadar geldim. Şimdi kenarda da yelpaze yapıyorum. Sık iğnenin üzerine 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Diğer kenara dönerek sıradaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Bu diğer tarafta da zincir kısımlara zincir, yelpaze olanlara yelpaze yapıyoruz. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Son zincirli kısmı yapmam gerekiyor. Şimdi bu sıralarda yaptığımız gibi hem sırayı birleştireceğim hem de ortadan başlamam gerekiyor. 3 zincir. Bakın burada sık iğne ile başlamıştım. Sık iğnenin orada bir trabzan yaparak sıramı birleştiriyorum. Şimdi ortada oluyorum. Ortadan da yeni sıraya başlayabilirim. Model aslında hep şu iki sırayı tekrar ederek yapılıyor. Hani tekrar göstermeme gerek yok. Model hep şu iki sırayı tekrar ederek yapıyoruz. Bir zincirli sıra, bir yelpazeli sıra. Bu başlangıç kısmı biraz karışık göründüğü için bu kısımları tekrar etmek istiyorum. 5 zincir, yelpazenin tepesinde 3. trabzanın tepesinde bir sık iğne, 5 zincir, sıradaki boşluğun içinde bir sık iğne, 5 zincir, yelpazenin tepesinde bir sık iğne. Bu şekilde kenarı da aynı yapıyoruz. Yelpazenin tepesine batıyoruz. Sonra dönerek bu sıra sonuna kadar yapalım. Kenarı da normal diğer kenarlarda yaptığım gibi yapıyorum. 5 zincir, yelpazenin tepesine 3. trabzanın tepesine bir sık iğne, 5 zincir, dönüyorum. Diğer kenardaki boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Normal diğer tarafta yaptığımız gibi yaparak sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Aynı burada yaptığımız gibi bu zincirin ortasından başlamam gerekiyor. 5 zincir. Bakın bu yaptığım trabzanın tepesine batarak bir iz sürme yapıyorum. Sıramı burada birleştiriyorum. Şimdi bu zincirin ortasına giderek 3. zincirin içine kadar iz sürümü yapıyorum. 1 2 3. zincirin oradan da bir sık iğne yaparak
yeni sıraya başlıyorum. Yelpaze yapımına başlıyorum. 5 trabzan yapıyorum. Sıradaki boşlukta bir sık iğne, aynı diğer sıraları tekrar ediyoruz. 5 zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne, bir zincir, bir yelpaze yaparak yelpazelerin üstüne yelpaze yapıyoruz. Bu şekilde kenarı da aynı şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıramı birleştiriyorum. Aynı buralarda yaptığımız gibi 3 zincir, bu sık iğnenin tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde hem sıramı birleştiriyorum hem de ortadan başlamış oluyorum. 5 zincir, yelpazenin tepesinde 3. trabzanın tepesinde bir sık iğne, 5 zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne yapıyoruz. Gördüğünüz gibi örnek çok kolay. Hep bu iki sırayı tekrar ediyoruz. Hala aklınızda soru işareti varsa videoyu geri alarak buradan tekrar izleyebilirsiniz. Şu anda bu şekilde yayık duruyor ama bunu ördükçe bu toparlanacak. Bu şekilde daha düzgün olacak. Şimdi bunun yastığımın üzerine ölçüyorum. Şimdi bunu yarım yapmak isteyenler yarıya kadar, tam yapmak isteyenler yastığın sonuna kadar örüyor. Son sıraları birlikte yapıyoruz. Şimdi yastığımı bu şekilde yerleştiriyorum. Yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Bunu istediğiniz uzunluğa kadar yapabilirsiniz. İsterseniz tam yastık olarak da yapabilirsiniz. Bu son kısmı isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. İsterseniz şu anda benim yapacağım gibi son sırayı toparlayabilirsiniz. Şimdi son sırayı yapıyoruz. Şimdi son sıramı birleştiriyorum. 3 zincir, tığımı doluyorum. Burada ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Başlangıçta aralarda 3 zincir bırakmıştık. Şimdi bitişte de aynı şekilde 3 zincir, bu trabzan tepesine, 3. trabzan tepesine batarak bir sık iğne, 3 zincir, sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne, 3 zincir, yelpazenin tepesine, 3. trabzan tepesine batarak bir sık iğne. Normal batma yerlerine batıyoruz. Sadece aradaki zincir sayısı farklı. Arada 3 zincir çekiyoruz. Burada trabzanın 3. trabzan tepesinde bir sık iğne. Bu şekilde son sırayı toparlıyoruz. Dediğim gibi bu şekilde de bırakabilirsiniz. Bu şekilde toparlama işlemi de yapabilirsiniz. Şimdi bunu komple yastığın etrafına yapıyorum. Sıra sonuna kadar yapıyoruz. Eğer bunu tam yastık yapacaksanız, yastık boyunca yapacaksanız da son sırada bu şekilde ikisini birlikte batıyoruz. İkisini birlikte batıp birleştiriyoruz. 3 zincir. Bakın bu boşlukta ve diğer boşlukta bu şekilde ikisine batarak birleştiriyoruz. Eğer bunu tam yastık yapacaksanız da bu şekilde yapabilirsiniz. Arada yastık mesafesi bırakarak bunu tamamlayabilirsiniz. Şimdi bunu sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda da 3 zincir çekiyorum. Bu ilk sırada yaptığım trabzan tepesine batarak bu şekilde sıramı birleştiriyorum. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Sonra bu ipi arkada saklıyoruz. Eğer sizde bu zincir gergin olduysa arada 4 zincir de çekebilirsiniz. Ya da dediğim gibi diğer sıradaki gibi bırakabilirsiniz. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. Püskül yaparken ben elimde yapacağım. İlk önce şu kadar uzunlukta 2 parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15.
ipimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2 sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla iki sefer düğüm atıyorum. 300. İğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Püskülüm hazır. Püskülü tarif ederken elimde 15 defa sardım ama ben bu şekilde 30 defa sararak yaptım. Püskülü ne kadar çok sararsanız püskülünüz o kadar büyük olur. Elimde 30 defa sarınca buna yaklaşık 15 metre ip gidiyor. Püskülünüzü ne kadar büyük yaparsanız o kadar ip gidecektir. Onu düşünerek püskülünüzü yapabilirsiniz. Bu şekilde 19 milimetre ahşap boncuk kullandım. Püskülün iplerini boncuğun içinden beri geçiriyorum. Ben bu yelpazelerin oraya püskülü taktım. Siz dilerseniz buralara da takabilirsiniz. Bu şekilde tam yelpazenin üzerindeki sık iğnenin oradan ipimin tekini alıyorum. Diğer ucuyla 2 sefer düğüm atıyorum. Sonra bu ipin temiz olması için ilk önce boncuğun içinden, sonra püskülün içine doğru çekiyorum. Bu şekilde ipimizi de saklamış oluyoruz. Sonra püskülden uzunsa bu ipimizi kesiyoruz. Ben sadece ön tarafa püskül takacağım ve sadece yelpazelerin oraya takacağım. Siz dilerseniz bu boşlukları takabilirsiniz. İsterseniz benim gibi yelpazenin oraya da takabilirsiniz. Sırasıyla bütün püskülleri takıp geliyorum. Ön tarafın hepsine püskülleri taktım. Şimdi yastık kılıfımı ütüleyip size bitmiş halini yastık üzerinde gösteriyorum. Ütülenmemiş hali bu şekilde duruyor. Yastık kılıfım hazır. Ütüledim. Bakın ütüleyince daha güzel durdu. Şimdi bu şekilde yastığın üzerine geçiriyorum. Runner'la güzel bir takım oldu.
Gördüğünüz gibi yastığın üzerine tam oldu. Püskülleri takınca neredeyse yere değmeyecek kadar uzunlukta oldu. Ütüleyince biraz daha uzadı boyu. Yastığın püskülsüz haline yaklaşık 220 metre kadar ip gitti. Püskülleri de ben biraz normalden büyük yaptığım için her püskül için 15 metre ip gitti. Videoda 15 defa sararak göstermiştim. O şekilde yaparsanız yaklaşık 7-7,5 metre ip gider her püskül için. 19 mm boncuk kullandım. İpinize ve yastığınıza göre yapacağınız bu yelpaze sayıları farklı olacağı için püskül sayıları aynı olmayabilir. Gibi istediğiniz boyda yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde yarım, isterseniz tam olarak da yapabilirsiniz. Benden görüp yapan arkadaşlar sosyal medyada paylaşım yaparken benden bahsederseniz sevinirim arkadaşlar. Yastığın yapılışı bu kadar. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Umarım bu videoda işinize yaramıştır. Sizlerden ricam beğen ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.